Hmm. Merhaba, bu derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Bugün genelde pek ön plana çıkmayan bir konuya bakıyoruz. Rusya ve o geniş Sovyet coğrafyasındaki Kürtlerin tarihi. Evet. Elimizdeki malzemede sizin bize ulaştırdığınız akademik kaynaklar. Amacımız bu kaynakları kullanarak hani imparatorluklar, ideolojiler ekseninde şekillenen o önemli anları, kültürel değişimleri, karmaşık kimlikleri biraz daha anlamak. Kesinlikle. O zaman başlayalım. Bu zengin ama bir o kadar da çetrefilli tarihi birlikte aralayalım diyorum. Memnuniyetle. Elimizdeki çalışmalar gerçekten çok katmanlı bir tablo çiziyor. Şöyle bir çerçeve çizebiliriz belki. Kürtlerin bölgedeki o çok eski varlığıyla başlayacağız. Sonra Çarlık Rusyası'nın genişlemesi, o karşılaşmalar. Sovyet dönemi tabii çok önemli. Oradaki çelişkili durumlar, yani bir yandan kültürel gelişim imkanları, diğer yandan dil politikaları, sürgünler gibi trajediler. Evet, o ikilem hep var. Aynen. Sonra Rusya ve SSCB'nin Kürt çalışmaları, yani Kürdoloji için nasıl bir merkez olduğuna bakacağız. Bölgedeki Kürtlerin dini çeşitliliği, özellikle Yezidilerin durumu ve tabii en son Sovyetler sonrası döneme geleceğiz. Güzel bir yol haritası. İlk başta genelde düşünülenin tersi bir durum var sanırım. Hani hep Kürtler Rusya'ya gitti sanılır ama kaynaklar diyor ki Rusya Kürtlerin yaşadığı Kafkasya'ya doğru genişledi, özellikle 19. yüzyılda. Evet, bu çok kritik bir nokta, yani Rusya onlara geldi aslında. Aynen, ama Kürtlerin bölgedeki varlığı çok daha eski değil mi? Medler, Urartular falan deniyor. Tabii, Minorski gibi önemli isimler antik kaynaklara bakarak Kürtlerin Kafkasya'da, Ararat civarında kesintisiz bir varlığı olduğunu savunuyorlar. Hatta çok ilginç bir iddia var. Selahaddin Eyyubi'nin atalarının bile Kafkasya kökenli olabileceği söyleniyor Gence taraflarında. Gerçekten mi? Bu ilginçmiş. Evet, Ajdanakan diye bir kabileyle bağlantı kuruluyor. Bir de tabii daha yakın tarihte 10. yüzyıldan itibaren Şeddadiler gibi Kürt emirlikleri var bölgede. Yani Ruslar gelmeden önce de orada köklü bir Kürt varlığı mevcut. Peki 19. yüzyılda Çarlık Rusyası geldiğinde ne oldu? Bu durum nasıl etkilendi? O meşhur antlaşmalar var ya, Gülistan, Türkmençay, Edirne, İran ve Osmanlı ile yapılan savaşlar sonrası. Bunlar galiba büyük Kürt nüfuslarını Rus tarafına geçirmiş. Evet, kesinlikle. Bu antlaşmalarla bugünkü Ermenistan, Nahçıvan, Karabağ bölgelerindeki Kürtler Rus İmparatorluğu'nun bir parçası haline geliyor. Ama tabii Çarlık yönetimiyle ilişkiler hep biraz, nasıl desem, ikircikli. Nasıl yani? Rusya bir yandan bölgedeki Hristiyanları, yani Ermeni ve Gürcüleri kurtarıyoruz havasında, diğer yandan Kürtler gibi Müslüman topluluklar da kendi pozisyonlarını korumaya, belki güçlendirmeye çalışıyorlar. Ama 1. Nikolay gibi Çarların o katı merkeziyetçi Ruslaştırma politikaları işleri geriyor. Anladım. Kırım Savaşı da önemli bir dönüm noktası sanırım bu süreçte. Çok önemli. 1853-56 Kırım Savaşı yüzünden yeni Kürt göçleri oluyor. Bir de ilginç bir detay, Rus akademisyen Petr Lerch, Smolensk'teki esir kamplarında Kürt savaş esirleriyle çalışıyor. Bu modern Kürdolojinin ilk adımlarından sayılıyor aslında. Vay canına. Aynı dönemde bir de Kafkasya'nın tamamen fetihi var, Şeyh Şamil direnişi falan. Sonra 1877-88 Osmanlı-Rus Savaşı. Kars, Ardahan gibi yerler de Rusya'ya geçiyor. Bu da yeni Kürt gruplarını imparatorluk sınırına dahil ediyor, değil mi? Aynen öyle. Yeni Kürt nüfusları ekleniyor. Nüfus sayımları da bu karmaşıklığı gösteriyor zaten. 1886 sayımı din ve dil temelli ama 1897'de ilk defa ana dil sorulunca yaklaşık 100.000 kişi Kürtçe konuştuğunu söylüyor. Bu rakamlar biraz kafa karıştırıcı olabilir ama. Çünkü bazı yerlerde sanki azalmış gibi görünüyor nüfus. Evet, ilk bakışta öyle ama aslında hem Müslüman hem Yezidi Kürt nüfusu artıyor. Buradaki kilit nokta asimilasyon. Özellikle Şii Kürtler aynı mezhepten komşuları Azerilerle, o zamanki adıyla Tatarlar, çok hızlı bütünleşiyorlar. Dillerini Azerice olarak kaydettiriyorlar. Anladım. Bu da bölgedeki Kürtlerin ne kadar çeşitli olduğunu gösteriyor yani. Sadece Sünniler yok, Şiiler, Yezidiler, hatta Ehli Haklar bile var deniyor. Kesinlikle çok çeşitli bir dini yapı var. Yezidilerin Kafkasya'ya göçü de önemli bir faktör tabii. Genelde Osmanlı'daki baskılardan kaçış olarak açıklanıyor bu. Evet.
Bir de Rus edebiyatının ilgisi var. Pushkin, Lermontov, Tolstoy gibi isimler yazılarında bahsediyorlar Kafkasya halklarından, Yezidilerden. Pushkin'in o sözü çok ilginç. Şeytana tapmadıklarına sevindim diyor Yezidiler için. Evet, o dönemki entelektüel merakı gösteriyor ama tabii biraz oryantalist bir bakış açısı da var işin içinde. Yine de bu karşılaşmalar Yezidilerin ve Kürtlerin Rus kamuoyunda bir şekilde tanınmasını sağlıyor. Bu arada şunu da eklemek lazım. Rusya Orta Asya'ya doğru genişlerken Horasan bölgesinden, yani İran'ın kuzeydoğusundan bazı Kürtler özellikle kıtlık yüzünden bugünkü Türkmenistan'a göçüyorlar. Bu daha küçük bir grup ama bölgedeki Kürt varlığının başka bir katmanı. Peki Çarlık dönemi bu kadar karmaşıkken Sovyet devrimi ne getirdi Kürtler için? Lenin'in o başlangıçtaki milliyetler politikası, Korenizasya dedikleri bir umut olmuş galiba. Kendi dilinde okul, yayın falan. Özellikle Ermenistan Sovyet Cumhuriyeti öne çıkmış bu konuda. Başlangıçta evet, 1920'lerde gerçekten bir kültürel canlanma var. Ermenistan'da Kürtçe okullar açılıyor, ders kitapları basılıyor, Latin alfabesiyle yayınlar yapılıyor. Hatta Azerbaycan'da kısa bir süre için Kızıl Kürdistan diye idari bir bölge bile kuruluyor. Ha evet, o çok konuşulur ama sanırım siyasi bir özellik değildi, değil mi? Yok, hayır. Sadece idari bir birimdi ve oradaki Kürt nüfusu zaten azdı ve hızla asimile oluyordu. Yani bu ilk baştaki olumlu hava maalesef Stalin iktidarını sağlamlaştırınca tamamen tersine döndü. 1944'teki kitlesel sürgünler, kaynaklarda önemli bir yer tutuyor bu. Anladığım kadarıyla daha çok Türkiye ve İran sınırına yakın yaşayan, güvenilmez görülen, hatta işbirlikçilikte suçlanan Sünni Kürtler hedef alınmış. Aynen öyle. Bu insanlar acımasızca Orta Asya'ya, Sibirya'ya sürülüyor. Çok büyük bir travma bu topluluklar için. Kültürel kurumların çoğu kapatılıyor ama Sovyet sisteminin o garip çelişkisi burada da var. Kolektif olarak büyük acılar yaşanırken bireysel olarak bazı Kürtler eğitim alabiliyor, sosyal olarak yükselebiliyor. İnanılmaz bir paradoks. Peki, İkinci Dünya Savaşı sonrası durum ne oldu? Cumhuriyetlere göre değişiyor mu? Evet, değişiyor. Ermenistan mesela Kürtçe radyo yayınlarına, Riya Taza gözetesine falan sınırlı da olsa izin veriyor. Ama Azerbaycan gibi yerlerde Kürt kimliği neredeyse tamamen yok sayılıyor, inkar ediliyor. Kültür dediğimiz şey daha çok böyle folklorik, zararsız görülen şeylerle kısıtlanıyor. Peki ya sürgün edilenler? Onların durumu ne oldu? Onların durumu çok uzun süre belirsiz kaldı. 1968'de bir rehabilitasyon kararı çıktı ama bu geri dönüş hakkı vermedi. Sadece sürgün edildikleri yerlerde yaşamalarına izin verdi. O kadar. Anlıyorum. Sovyetlerin dil ve alfabe politikaları da başlı başına bir kontrol aracı gibi duruyor. Kürtçe için bu sürekli alfabe değişiklikleri neden yapıldı? Ermeni, sonra Latin, sonra Kiril. Bunlar çok bilinçli politikalardı. 1921'de Ermenistan'da Ermeni alfabesi denendi, 1929'da genel Sovyet politikasıyla Latin'e geçildi. Amaç hem Arap alfabesinin dini çağrışımlarını silmek hem de modernleştirmekti tırnak içinde. Fakat 1930'ların sonu 40'larda Rus merkezli politikalar baskın çıkınca bu sefer Kiril alfabesi dayatıldı. Bu son değişiklik ne yaptı? Sovyet Kürtlerini hem diğer ülkelerdeki Kürtlerden kopardı, farklı alfabeler yüzünden, hem de Rusçanın hakimiyetini güçlendirerek asimilasyonu hızlandırdı. Yani standart dil olarak da genelde Ermenistan Kurmancası temel alındı, değil mi? Riya Tazı, Erivan Radyosu. Evet, genelde o temel alındı ve bu yayınlar dilin yayılmasında rol oynadı. Ama bu imkanlar bile her yerde aynı değildi. Ermenistan'da yine bir canlılık varken, diğer cumhuriyetlerde Kürtçe eğitim, yayın neredeyse sıfırdı. İlginç olan tüm bu baskıya rağmen Sovyetler Birliği'nin aynı zamanda Kürdoloji, yani Kürt çalışmaları için önemli bir merkez olması. Bu nasıl bir çelişki? Neden böyle oldu? Bu aslında imparatorlukların doğasıyla ilgili. Rusya Kürtlerin yaşadığı yerleri ele geçirdikçe bu yeni insanları anlamak, sınıflandırmak, yönetmek için bilgiye ihtiyaç duydu. Bu stratejik ihtiyaç akademik ilgiyi de tetikledi. Lerç ve Jaba gibi isimlerle başladı demiştiniz. Evet, Kırım Savaşı esirleriyle çalışan Lerç, Erzurum konsolosu olup Mela Mahmut Bayazidi ile çalışan Jaba.
Bu ilgi Sovyet döneminde Leningrad, Moskova, Erivan gibi merkezlerde kurumsallaştı. Tabii zamanla çalışmalar Marksist ideolojinin etkisine girdi. Sınıf yapısı, feodalizm gibi konular öne çıktı. Ama yine de Kanat Kurdoev, Çerkes Bakayev gibi dil bilimcilerin yaptığı o detaylı gramer, sözlük, lehçe çalışmaları Kürt dili için çok değerli. Hatta bu çalışmalar asimilasyonun boyutlarını da bilimsel olarak gösterdi. Kaynaklarda Kürtlerin dini çeşitliliğine de sıkça değiniliyor. Sünni çoğunluk var ama Şiiler, Aleviler ve özellikle Kafkasya'da öne çıkan Yezidiler de var. Yezidilerin inançları ve Kafkasya'daki durumları hakkında neler biliyoruz? Yezidilik, evet gerçekten çok özgün, kökleri eskilere dayanan, senkretik diyebileceğimiz bir inanç. Takipçileri neredeyse hepsi Kurmanca konuşan Kürtler. İnançlarının merkezinde Tanrı ve onun yarattığı meleklerden en önemlisi Melek Tavus var. Tavus kuşu melek. Evet, tarih boyunca maalesef Melek Tavus yanlış bir şekilde şeytanla bir tutulduğu için şeytana tapan diye suçlanmışlar ve çok büyük zulümler görmüşler. Oysa Yezidi inancında bizim bildiğimiz anlamda bir şeytan ya da cehennem kavramı yok. Melek Tavus kutsal bir varlık, Tanrı tarafından dünyayı yönetmekle görevlendirilmiş. Peki inanç pratikleri nasıl? Sosyal yapıları, kaynaklarda Morkirin diye bir vaftizden, kas sisteminden, bazı tabulardan, mavi renk, marul yememe gibi ve kutsal metinlerden bahsediliyor. Evet, Morkirin gibi doğum ritüelleri, sünnet uygulaması var. En önemlisi de katı bir endogami kuralı var. Yani sadece kendi içlerinde evleniyorlar. Toplum geleneksel olarak 3 ana kasta ayrılıyor. Şeyhler ve pirler, ruhban sınıfı ve muridler diğerleri. Bu kast yapısı kimliklerini korumalarında etkili olmuş. Kutsal metinleri peki? Kitteba Cilve ve Mişafareş. Onlar biraz tartışmalı metinler. Kökenleri, ne kadar otantik oldukları tam belli değil. Muhtemelen sözlü geleneğin daha geç yazıya geçirilmiş halleri. Kafkasya'daki Yezidi varlığı da dediğim gibi büyük ölçüde 19. ve 20. yüzyıl başlarında Osmanlı'daki katliam ve baskılardan kaçarak buraya sığınmalarıyla şekilleniyor. Anladım. Peki, Sovyetler Birliği dağılınca ne oldu? Sürgün edilenlerin geri dönüşü için yasalar çıktı ama pek uygulanmadı demiştiniz. Farklı cumhuriyetlerde durum nasıl şekillendi? Mesela Azerbaycan ve o meşhur Kızıl Kürdistan meselesi. Azerbaycan'daki Kızıl Kürdistan, dediğim gibi çok kısa süren idari bir birimdi. Siyasi bir anlamı pek yoktu. Ve Kürt nüfusu zaten orada azalıyordu, asimile oluyordu. Sovyet sonrası dönemde ise Karabağ Savaşı Azerbaycan Kürtleri için tam bir yıkım oldu. Nasıl yani? Çatışma bölgelerinden kaçmak zorunda kaldılar. Azeri nüfusu içinde daha da kayboldular. Bugün Azerbaycan'da Kürt kimliği neredeyse tamamen görünmez hale gelmiş durumda. Ana sorunlar asimilasyon ve savaşın yarattığı mültecilik sorunları. Gürcistan'da durum farklı mıydı? Gürcistan'da da hem Sünni hem Yezidi Kürtler vardı tarihsel olarak. 1944 sürgünleri onları da etkiledi. Sovyet sonrası dönemde ekonomik sıkıntılar bir de yükselen Gürcü milliyetçiliği yüzünden çoğu göç etti. Özellikle Rusya ve Avrupa'ya. Gürcistan'da da nüfus sayımlarında Yezidiler ve Kürtler ayrı sayıldı ve Yezidi kimliği daha baskın hale geldi. Bugün orada kalan topluluk oldukça küçük. Ermenistan ise bir zamanlar Sovyet Kürtlerinin kültür merkeziydi adeta. Ama şimdi kaynaklar orada da ciddi sorunlar olduğunu, özellikle Yezidi ve Kürt kimlikleri arasında derin bir ayrışma, bir tartışma yaşandığını söylüyor. Neden bu kadar karmaşık bir hal almış oradaki durum? Ermenistan'daki durum evet gerçekten çok hassas. Belki de Sovyet sonrası dönemin en girift kimlik dinamiklerinden biri yaşanıyor orada. Sovyetler dağıldıktan sonra Ermenistan'da Yezidilerin ayrı bir etnik grup olarak tanınması bu 1989 sayımından itibaren başlıyor. Sonra Kürtçeden ayrı olarak Ezdiki diye bir dil olduğu iddia ediliyor. Hatta bu dilde farklı bir alfabeyle okul kitapları hazırlanıyor. İşte bütün bunlar topluluk içinde büyük bir bölünmeye neden oldu. Yani bir taraf biz Kürt değiliz, ayrı bir milletiz diyor. Diğer taraf hayır, Yezidilik Kürt kimliğinin parçasıdır mı diyor. Aynen öyle. Bir kesim kendilerini Kürtlerden tamamen ayrı, kökleri çok daha eskiye dayanan farklı bir millet olarak görüyor.
Diğer önemli bir kesimse Yezidiliğin Kürt kimliğinden ayrılamayacağını, dilin de Kurmancı olduğunu savunuyor. Bu sadece kültürel bir tartışma değil, aynı zamanda siyasi boyutları da var. Tarihsel algılar, güncel politikalar hepsi işin içinde. Tam bir mücadele alanı yani. Kaynaklarda PKK'nın bu kimlik boşluğunu doldurmaya çalıştığına dair iddialar da geçiyor. Bu da mı etkili oluyor? Bu da işin başka bir boyutu. Evet, bu kimlik konusundaki bölünmüşlük ve bazı kesimlerin Ermeni devletinin politikalarına yönelik eleştirileri PKK gibi dış aktörlerin orada bir etki alanı bulmasına zemin hazırlamış olabilir. Kaynaklar PKK'nın Ermenistan'daki bazı Yezidi ve Kürt gruplar arasında destek bulduğunu, faaliyet gösterdiğini belirtiyor. Bu da zaten hassas olan kimlik tartışmalarına bir de dış siyaset ekliyor tabii. Ekonomik zorluklar, milliyetçi baskılarda cabası diyorsunuz, göç de yaşanıyor oradan. Bu durum gerçekten şu soruyu sorduruyor. Bir topluluğun kendi kimliği, dili hem içeriden hem dışarıdan bu kadar çok faktörle bir mücadele alanı haline geldiğinde ne oluyor? Kesinlikle. Peki ya Orta Asya'daki sürgün toplulukları? Onların Sovyet sonrası deneyimi nasıl oldu? Orta Asya'ya yani Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan gibi yerlere sürülen Kürtler, Sovyetler dağıldıktan sonra da pek rahat edemediler. O bölgelerde yükselen yerel milliyetçilikler yüzünden yabancı, istenmeyen olarak görüldüler. Bu yüzden oradan da ikinci bir göç dalgası yaşandı. Çoğu Rusya'ya veya başka yerlere gitti. Türkmenistan'dakiler ne oldu? Türkmenistan'dakiler büyük ölçüde zaten Sovyet döneminde asimile olmuşlardı. 1989'da Moskova'da bir gösteri yapılıyor. Orada Kırgızistanlı Mezihe Gufur'un bir konuşması var. Çok çarpıcı. Sürgün topluluklarının yaşadığı o kimlik, aidiyet krizini anlatıyor. Sürekli halk düşmanı muamelesi görmek, kendi kültürünü, tarihini çocuklarına aktaramamak, bu acıyı dile getiriyor. Anlıyorum. Gerçekten çok geniş ve karmaşık bir tarih konuştuk. Çarlık Rusyası'nın genişlemesiyle başlıyor. Sovyet döneminin o çelişkili mirası. Bir yanda kültürel gelişim, tanınma çabaları, diğer yanda dil politikaları, kontrol, yıkıcı sürgünler. Evet. Sonra Rusya ve SSCB'nin Kürdoloji çalışmalarındaki o şaşırtıcı rolü, Yezidliler özelinde gördüğümüz o zengin dini, kültürel yapı ve en sonunda Sovyet sonrası dönemin getirdiği yeni kimlik mücadeleleri, asimilasyon, çatışmalar. Peki tüm bunlardan çıkarılacak ana fikir ne olabilir sizce? Bence bu tarih bize her şeyden önce, yani büyük zorluklara rağmen bir halkın varlığını, kimliğini sürdürme iradesini gösteriyor. Ama aynı zamanda dış güçlerin politikalarının, değişen sınırların, ideolojilerin kimlikleri nasıl şekillendirdiğini, hatta nasıl bölebildiğini de çok net gösteriyor. Asimilasyon, yerinden edilme, özellikle Sovyet politikalarının bıraktığı o çözülmemiş sorunlar. Mesela Ermenistan'daki Kürt-Yezidi ayrışması bunun en canlı örneği. Bunlar bugün hala devam eden mücadeleler. Bizim için, dinleyicilerimiz için bu tarihi anlamak sadece geçmişi aydınlatmakla kalmıyor. Aynı zamanda günümüz Kafkasya ve Orta Asya'sındaki dinamikleri, bölgedeki Kürt ve Yezidi topluluklarının bugünkü durumunu ve hatta küresel diasporayı anlamak için de çok kritik bir zemin sunuyor aslında. O halde bu derinlemesine incelemeyi şu düşündürücü soruyla noktalayalım. Kaynaklarımız bize dış güçlerin, sürekli değişen sınırların bu coğrafyadaki Kürt kimliğini ve topluluklarını durmadan nasıl yeniden şekillendirdiğini gösterdi. Özellikle Ermenistan örneğinde gördük, tarihsel travmalar, siyasi manevralar körüklüyor ve Kürt ile Yezidi kimlikleri arasında yoğun bir tartışma yaşanıyor. Bu bize şunu sorduruyor. Bir grubun kendi adı, dili, tarihi hem içeriden hem de dışarıdan gelen etkilerle böylesine hararetli bir mücadelenin merkezine oturduğunda o grubun kendini tanımlama hakkı ve eylemi gerçekte ne anlama geliyor?